Bazı canlılar dış faktörlerden korunmak ve neslin devamlılığını sağlayabilmek için cinsiyet değiştiriyor. Bazılarının ise bu sıra dışı özelliği ne sebeple kullandığı tam olarak bilinmiyor. Vahşi doğa, hayranlık uyandırıcı olduğu kadar şaşırtıcı olan hayvanlarla dolu. Vahşi yaşamın cinsiyet değiştirebilen canlıları ise fazlasıyla ilgi çekici. Bu videoda sizlere cinsiyet değiştirebilen canlıları araştırdım. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Palyaço balıkları. Palyaço balıkları, videomuzdaki diğer canlıların aksine çevresel faktörlere göre değil, tercihen cinsiyet değiştiriyor. Yani yaşamlarının herhangi bir evresinde ve eğer isterlerse cinsiyet değiştirebiliyorlar. Elbette bu sevimli canlıların cinsiyet değiştirmesine neden olabilen bazı faktörler var. Yaşadıkları grup içerisindeki sosyal dengeler, palyaço balıklarının cinsiyetini belirleyen en önemli unsurlardan. Palyaço balıkları genellikle bir dişi tarafından idare edilen küçük sürüler halinde yaşıyor. Fiziksel olarak erkeklerden daha büyük olan dişinin ortadan kaybolması halinde ise sürüdeki erkek balıklardan biri cinsiyet değiştiriyor ve hem sürünün lideri hem de yeni palyaço balıklarının annesi haline geliyor. Levrekler. Levrekler dünya üzerindeki herhangi bir restoranın menüsünde kolaylıkla bulabileceğiniz deniz canlıları arasında yer alıyor. Ancak cinsiyet değiştirebilmek gibi dikkat çekici bir yeteneğe sahip olduğu pek bilinmiyor. Dişi levrek olgunluk dönemini tamamladıktan sonra bu süre 2 ila 5 yıl sürüyor. Cinsiyet değiştirebiliyor. Öte yandan bilim insanları levreklerin tam olarak hangi sebeple cinsiyet değiştirdiği konusunda uzlaşmaya varmış değil. Ancak çok sayıda bilim insanı levreklerin popülasyondaki erkek dişi oranını dengede tutabilmek için cinsiyet değiştirdiğini düşünüyor. Napolyon balıkları. Napolyon balıklarının tamamı dişi olarak dünyaya geliyor. Ancak 5 veya 7 yaş arasında yani olgunluk dönemlerinde bazı dişiler cinsiyet değiştiriyor. Cinsiyet değiştiren Napolyon balıklarının görünümleri de önemli oranda farklılaşıyor. Kırmızı kardinal. Sürüngenler veya balıklarla karşılaştırıldığında cinsiyet geçişi kuşlar arasında önemli ölçüde daha az yaygındır. Bazı kuzey kardinalleri eşit oranda dişi ve erkek tüy pigmentasyonu ile doğarlar. Tipik olarak sağ tarafı erkek ve sol tarafı dişi. Araştırma 15 aylık bir süre boyunca kuzeybatı bölgesindeki kuzey kardinal sürüleri üzerinde yapılmıştır. Deneyin amacı çift cinsiyetli kardinallerin grupları içerisinde farklı davranıp davranmadıklarını ya da daha az veya çok erkek veya dişi gibi davranıp davranmadıklarını belirlemekti. Aslında çiftleşmeye çalışan diğer kardinallerin aksine çift cinsiyetli kardinaller hiçbir zaman bir eşte görülmedi veya sesleri duyulmadı. Ancak diğer kardinaller tarafından hoş karşılanıyor gibi görünüyorlar. Şahin balıkları. Cinsiyet değiştirebilmek son derece nadir ve bir o kadar da ilginç bir yetenek. Ancak söz konusu şahin balıkları olduğunda işler daha da ilginç hale geliyor. Şahin balıkları bir erkek ve birden fazla dişiden oluşan gruplar halinde yaşarlar. Ancak gruptaki dişi balık sayısının kontrolsüz bir şekilde arttığı zamanlarda bazı dişiler cinsiyet değiştirebiliyor. Şahin balıklarını cinsiyet değiştirebilen hayvanlar arasında bile özel bir konuma yükselten şey ise tam da burada başlıyor. Popülasyondaki dişi sayısının artması sebebiyle cinsiyet değiştiren ve erkek olan balıklar gruptaki dişi sayısının azalması halinde yeniden dişileşebiliyor. Kelebekler. Kelebekler zaman zaman kardinal kuşlar gibi iki taraflı cinsiyet gösterebiliyor. Çift cinsiyetli kelebekleri görmek şaşırtıcıdır. Ancak bunun genetik olarak nasıl gerçekleştiği hala tam olarak bilinmemektedir. Bazı kuş türlerinde olduğu gibi kelebekler de çift cinsiyet genellikle iki taraflı değildir. Bu erkek ve dişi hücrelerin sol ve sağ dağılımının her zaman eşit olmadığını gösterir. Yaklaşık 1000 kelebekten birinde çift cinsiyet görülür. Sakallı ejderler.
Sakallı ejderler de doğadaki cinsiyet değiştirebilen hayvanlar arasında yer alıyor. Üstelik bu sıra dışı sürüngenlerin cinsiyeti ortam sıcaklığına göre değişiyor. Cinsiyet değiştirmek, ortam sıcaklığının 32 dereceyi aştığı bölgelerde yaşayan erkek sakallı ejderler arasında oldukça yaygın. Sıcaklığın 36 derecenin üzerine çıktığı anlarda ise tüm erkek sakallı ejderler cinsiyet değiştiriyor. Üstelik bazı bilimsel araştırmalara göre sonradan dişileşen ejderler dönüşüm geçirmeyenlerden 2 kat daha fazla yumurta üretebiliyor. Yeşil deniz kaplumbağaları. Yeşil deniz kaplumbağalarının cinsiyeti de tıpkı sakallı ejderlerde olduğu gibi ortam sıcaklığına göre şekilleniyor. Sıcaklığın belirli bir seviyeyi aşması halinde erkek yeşil deniz kaplumbağaları dişileşmeye başlıyor. Bununla birlikte cinsiyet değiştirebilme yetenekleri yeşil deniz kaplumbağalarını yok oluşa sürükleyebiliyor. Çünkü yeşil deniz kaplumbağalarının yaşam alanı olan Pasifik Okyanusu küresel ısınmanın etkilerinin belirgin bir şekilde gözlemlendiği bir yer. Okyanusun sıcaklığı her geçen gün yükseliyor. Bu sebeple bilim insanları yeşil deniz kaplumbağası popülasyonunun %99'unun dişilerden oluştuğunu ifade ediyor. Şerit yılan balıkları. Okyanusun derinliklerinde yaşayan ve göz alıcı renkleriyle hayranlık uyandıran bu balık türünün erkeklerinin hepsi dişi olarak hayata veda ediyor. Erkek şerit yılan balıkları yetişkinlik dönemine girdikleri andan itibaren dişileşmeye yani cinsiyet değiştirmeye başlıyor. Mavi başlı Varessa. Cinsiyet değiştirmenin olağanüstü yolları söz konusu olduğunda mavi başlı Varessa da dikkate alınmayı hak ediyor. Palyaço balığı ve Napolyon balığı gibi bu balık da bir mercan resife balığıdır. Ancak onları diğerlerinden ayıran şey sadece 10 gün içinde cinsiyet değiştirmeleridir. Bir erkek ve birden fazla dişiden oluşan haremler halinde yaşarlar. Ancak en büyük dişi erkeğe dönüşür ve erkek ortadan kaybolduğunda onun yerini alır. Ancak bu türün tek ilgi çekici cinsiyet değiştirme özelliği bu değildir. Başarılı bir şekilde dönüşümden sonra erkeğe dönüşmeden önce dişi olarak üremeyi içeren alternatif erkek hareketlerini kullanmalarıdır. Oxford'da 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre erkeğe dönüşen dişiler değişimden sonra oldukça hızlı bir şekilde saldırganlık ve kur yapma gibi erkeğe özgü davranışlar sergiliyor. Sümüklü böcekler. Vahşi doğadaki en ilginç canlılardan olan sümüklü böcekler, cinsiyet değiştirebilen hayvanlar içerisinde dahi ayrıcalıklı bir konuma sahip. Her şeyden önce hem erkek hem de dişi üreme organına sahip olan bu canlılar üremek için bir partnere ihtiyacı yoktur. Yine de genetik çeşitliliği arttırmak ve zararlı mutasyonların sayısını azaltabilmek için çiftleşme yolunu kullanırlar. Ayrıca sümüklü böcekler gerektiği hallerde cinsiyeti değiştirebiliyorlar. Kurbağalar. Vahşi doğada onlarca farklı kurbağa türü var. Elbette hepsi cinsiyet değiştirebilmek gibi sıra dışı bir yeteneğe sahip değil. Ancak yeşil ağaç kurbağaları dikkat çekici bir istisnai durumda. Üstelik yalnızca erkek yeşil ağaç kurbağaları cinsiyet değiştirebiliyor. Öte yandan bu yetenek erkek yeşil ağaç kurbağaları arasında da yaygın değil. Geçtiğimiz yıllarda yapılan bilimsel bir araştırmada 18 farklı yaşam alanındaki yeşil ağaç kurbağaları takip edilmiş ve kurbağaların %5'inden daha azının cinsiyet değiştirdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte yeşil ağaç kurbağalarının ne sebeple cinsiyet değiştirdiği ise tam olarak bilinmiyor. Ancak uzmanlar bu yetenek sayesinde yeşil ağaç kurbağalarının çevresel faktörlere karşı daha dirençli hale geldiğini düşünüyor. Bu videonun sonuna geldik. Bu tür videolardan haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.